None of it was real. It was all an illusion. Are you scared? Coraline'ın dünyasında neler var? Düğme gözlü bir anne, ruhu çalınan küçük çocuklar, yatak odasındaki gizli kapıdan gerçek bir cehenneme açılan tüylü ürpertici bir evren. Tarihin gelmiş geçmiş en ürkütücü, çocuklar için yapılmış ama pek de çocuklara uygun olmayan animasyonlarından biri. Coraline'ın ardında gerçek bir hikaye olduğunu biliyor muydunuz? Ayrıca bu animasyon içinde gizlenmiş pek çok ürkütücü detay olduğunu da belki fark etmişsinizdir. Herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Dostlarım, yeni kitabımız Arden çok kısa bir süre içinde sizlerle birlikte olacak. Buradan da böyle bir ön duyuru atmak istedim. Tünelden önceki Beyaz Ev serisinin çok sevilen ama bir o kadar da nefret edilen enteresan karakteri Arden'in hikayesi kendi gözünden sizlerle olacak arkadaşlar. Haziran ayı içinde de Batman, İzmir, Bodrum şimdilik planlar arasında detaylar netleştikçe sizlerle paylaşıyor olacağım. Öncelikle animasyonda yer alan The Other Mother, yani düğme gözlü öteki annenin gerçek adıyla The Beldam'ın It filminde ve kitabında bulunan tarihin en korkunç palyaçosu Pennywise'la aynı evrenden olduğu iddia edilmiş durumda. Pennywise biliyorsunuz ki tarih öncesi zamana ait ve Macroverse adında bir gezegenden dünyaya gelen kozmik bir varlıktır. Burası zamanın ve bizim evrenimizin dışında bir yerdir. Bu iki karakter de pür kötülük ve manipülasyon yeteneğine sahip. Pennywise her ne kadar erkek bir palyaço gibi gözükse de aslında gerçek bir formu yok. O yüzden kendisine It, yani o deniyor. Aslında bir bölümde Pennywise dişi bir örümcek formunda beliriyor ve bu yüzden dişi olabileceği de düşünülüyor. Caroline'daki öteki annenin de filmin bazı yerlerinde bir örümceğe dönüştüğünü görebilirsiniz. Burada da direkt olarak benzerlikler göze çarpıyor, ne dersiniz? Bu arada öteki anneden bahsetmişken bence animasyon içinde gizlenmiş en ilginç detaylardan birine de değinmek istiyorum arkadaşlar. Filmin bir yerinde masaya üzerinde Welcome Home, yani evine hoş geldin yazan bir pasta geldiğini görüyoruz. Pastanın üstünde ise çift düğme benzer bir işaret bulunuyor. Yazı biliminde bu şekil onu yazan kişinin yalan söylediğini gösteren bir ibare. Welcome, yani hoş geldin yazan yerde bu işaret bulunmazken home, yani ev yazan yerde ise bulunuyor. Bu da Coraline'ın diğer annenin olduğu tarafa gerçekten hoş geldiğini ama burasının aslında bir ev olmadığını belirtiyor. Vay be. Başka bir ilginç detay daha arkadaşlar. Filmde izleyiciler daha Coraline'la tanışmadan aslında filmin, yani animasyonun yönetmeniyle tanışıyor. Çünkü Coraline'ın ailesinin taşınma firmasında bahşiş olarak uzattıkları $1 üzerinde eski Amerikan Başkanı George Washington'ın değil, filmin yönetmeni Henry Selick'in resmi var. Bu kişi aynı zamanda The Nightmare Before Christmas'ın da yönetmeni arkadaşlar ve çok severim, yani öyle söyleyeyim size, dövmesini yaptırmayı düşünüyorum. Jack'in. Animasyondaki ailenin evlerine taşınmak için kullandıkları kişiler ise arkadaşlar tamamen gerçek. Biliyorum, ufak bir detay ama bence çok tatlı bir gerçek. Coraline ve ailesinin Pink Palace isimli yere taşınmasına yardım eden taşınma firması Movers çalışanları Jeremy Renth ve Joe Ram isimli kişilerin birebir aynısı animasyonda da modellenmiş durumda. Joe 2005 yılında hayatını bir trafik kazasında kaybettikten sonra filmin yönetmeni Henry Selick onun anısını taze tutmak için Joe ve kardeşini filmden de kullanmaya karar vermiş. Tüyler diken diken bence. Bu arada Pink Palace isimli mekanın gerçekte de olduğu düşünülüyor arkadaşlar. Onunla ilgili birkaç tane videoya da denk geldim. Size onları ekleyeceğim. Ay, siz karar verin yani. Diğer bir detay ki bence çok güzel bir detay. Caroline'ın dünyası gerçekten çok sıkıcı, böyle ruh daraltıcı ve karanlık bir evren. Ve kullanılan renkler de genellikle gri tonlarında. Küçük kız o dünyada mutsuz, annesi ve babası da ilgisiz. Öteki annenin olduğu dünyada, o evrende ise her şey çok canlı. Coraline çok mutlu ve her şey çok eğlenceli, rengarenk. Coraline bu diğer evrene geçmek için odasının içinde keşfettiği minik bir kapıyı kullanıyor. Artı olarak o kapıdan geçerken arkadaşlar bir detay daha var ki bence burası çok önemli. O mini kapının etrafında böyle bir duvar kağıdı var. Yani bunlar Caroline'ın odasındaki duvar kağıtları aynı zamanda. Bu baskılar ilk etapta grili yeşilli sıradan bir baskı gibi gözükse de yakından bakıldığında
duvar kağıdının böcek desenleriyle kaplı olduğu görülüyor. Coraline'ın diğer evrenindeki The Other Mother, diğer anne, yani filmi izleyenlerin hatırlayacağı gibi normalde hiç yemek yemiyordu. Yediği zaman ise sadece böcek yiyordu ve bu da sadece örümceğe dönüşüp gerçek yüzünü gösterdiği zaman oluyordu. Bu böcek şekilleri de aslında onu simgeliyor. Yani öbür tarafın aslında çok ürkütücü bir yer olduğunu simgeliyor arkadaşlar. Yeah. Animasyon içinde beni en çok etkileyen detaylardan birine değineceğim şimdi. Böyle tüylerimi gerçekten diken diken etti. Öteki annenin kaçırdığı, Coraline'den önce kaçırdığı diğer çocuklar animasyonun sonuna doğru ortaya çıkıyor hatırlarsanız. Ve filmin sonuna doğru da aslında gerçekten öteki annenin niyetini anlayabiliyorduk yani açık bir şekilde. Ancak bu çocuklar animasyonda pek çok kez karşımıza çıkıyor. Nerede derseniz öteki annenin, yani Beldam'ın evindeki duvarda asılı olan tablolarda, aslında öteki annenin evindeki yemek masasının olduğu yerde çocukların silüetleri asılı. Beldam sadece çocukların ruhlarından beslenmekle kalmamış, ayrıca onları yedikten sonra duvarına asmış. Vay! Dikkatinizi çekmiş olabileceğini tahmin ettiğim bir diğer ayrıntı da arkadaşlar, Coraline öbür dünyadayken şimşek çaktığında bazı sahnelerde oluşan şimşek işareti öteki annenin elleri şeklinde. Ayrıca aynı şekilde bir başka sahnede daha karşımıza çıkıyor. Ancak bu sefer şimşek olarak değil, bir ağaç, daha doğrusu bir dal parçası olarak onun elinin şeklini görüyoruz yine. Coraline'da dehşet verici Çernobil faciasının referans yapıldığı sahneyi gördünüz mü? Sergey Alexander Bobinski filmdeki en ilginç karakterlerden biri. Coraline'ın komşusu ve devamlı olarak spor yapıyor. Üzerinde kısa, kirli bir çamaşır olsa da her zaman parlayan bir madalya takıyor ve bu madalya yakından incelendiğinde üzerinde Rusça yazılar olan, alt kısmında 4A 3C yazan bir şeyler gözümüze çarpıyor. Bu madalya gerçek hayatta 1986 Çernobil faciasından sonra nükleer santralin ve bölgenin çevresinde temizlik yapılan kişilere verilmiştir. Ayrıca madalyonun üzerindeki amblemde bir kan damlası var ve onun üzerinde de 3 tane çizgi bulunuyor. Bu çizgilerin her biri Çernobil'deki radyasyonun farklı seviyelerini belirtiyor. Bir çocuk animasyonu için sanki biraz fazla derin bir bilgi arkadaşlar, ne dersiniz? Ayrıca bu durum Bay Bobinski'nin renginin neden mavi olduğunu ve kendisinin de neden biraz uçuk bir karakter olduğunu net bir şekilde açıklıyor bence. Bir diğer ilginç konu ise arkadaşlar, bu animasyonla ilgili gerçekten çok enteresan detaylar var yani. Filmin müziklerini dinlerseniz yani kulağa çok hoş geldiğini duyuyorsunuz ilk etapta ama biraz dikkat ederseniz bunlar aslında İngilizce değil, yani animasyon İngilizce. Ama filmin müzikleri İngilizce değil. Çünkü Coraline'ın animasyon aşamasında gibberish adı verilen tamamen böyle saçma sapan bir dil kullanılmış. Yani uydurulmuş bir dil kullanılıyor arkadaşlar. Şarkılarda yine bu uydurulmuş dille söyleniyor. Ve bu dil müziklerle birleşince bence etrafa müthiş ürkütücü bir detay yayıyor, vibe yayıyor yani. Muhtemelen birçoğunuzun yine fark ettiği ufak bir ayrıntıya, son bir ayrıntıya daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Coraline diğer dünyaya gitmek için gereken anahtarları bulduğunda annesi onları saklamıştı. Ardından Coraline tekrar bulup kullanmıştı. O küçük kapıyı açıp Coraline'ın başka bir boyuta gitmesini sağlayan anahtar ise aslında düğme şeklindeydi. Bu da bize net olarak The Other Mother'ın, öteki annenin evrenini işaret eden bir detaydı. Düğme demişken Coraline animasyonuna ilham kaynağı olduğu varsayılan o korkunç olaya gelelim şimdi de. New Hampshire'da yaşayan bir büyük anne ve torunu vardır. Küçük kızın büyük annesiyle yaşamasının sebebi de bir süre önce aile evinde çıkan korkunç bir yangındır. Yangında kızını ve damadını kaybeden yaşlı kadın mecburen torununun bakımını üstlenir ve ondan sonraki günlerini ona adayarak geçirir. Ancak büyük anne torununun asla dışarı çıkmasına izin vermez. Kızın hiç arkadaşı yoktur. Yaşıtlarıyla görüşmez, hatta okula bile gitmez. Etraftaki komşuları ise büyük anneyi kötü bir ebeveyn olarak nitelendirmeye başlar. Ama kadının kendi kızını kaybettiği için torununa karşı aşırı korumacı davrandığını düşünüp onu anlayışla karşılamaya çalışırlar. Bir gün haylaz iki çocuk büyük annenin evine girmeye karar verirler. Çünkü ev dışarıdan kocaman gözükür ve alımlıdır. Ayrıca torununu da merak edip görmek isterler. Bu ikili eve girdikten sonra evin ürkütücü koridorlarında yürürken etrafa saçılmış çocuk kıyafetleri olduğunu fark eder. Biraz daha ilerlediklerinde etrafı korkunç bir kokunun kapladığını hissederler. Ve koridorun sonundaki odada kızı bulurlar. Yatağın üzerinde uzanır bir vaziyettedir ve tamamen yanmıştır. Gözlerinin olması gereken yerde ise 2 tane iri düğme vardır. Çünkü gözleri de yanmış ve erimiştir.
Büyükanne torununu o kadar çok sevmiştir ki onu o halde bırakmak istememiş ve yanına alarak sonsuza dek yanında kalmasına karar vermiştir. Bir iddiaya göre arkadaşlar Coraline'in yaratıcısı Neil Gaiman onu bulan çocuklardan biridir. Ancak hikayenin bu kısmını doğru mu değil mi onu teyit edemedim. Ama sadece böyle bir söylenti var yani TikTok'taki videolarda falan denk gelmiştim. Bu arada videoda size bahsetmediğim başka bir teori daha var arkadaşlar. Bunu en sona sakladım özellikle, yani Coraline'in gerçek hikayesini anlattıktan sonraya sakladım. Coraline aslında hiçbir zaman The Other Mother'ın olduğu öteki evrenden kaçamamıştır ve orada kapana kısılmıştır. Bununla ilgili de çok fazla teori var arkadaşlar. Yani Other Mother'ın annesinin burnuna, yedikleri yemeklere kadar dikkat etmişler ama çok detaylı bir konu. O yüzden burada anlatıp daha fazla boğmak istemedim size. Bu arada size çok hızlı bir soru. Eğer evinizde bu tip bir Coraline kapısı bulsaydınız ne yapardınız? Merakınıza yenik düşüp içeri girer miydiniz? Yoksa asla mı derdiniz? Benim başıma gelmez demeyin. Evlerde gerçekten bu tip bulan tonla insan var. Yani Türkiye'deki evlerde belki çok mümkün değil ama böyle büyük ya da eski tip, hani böyle babaannemizin, anneannemizin kaldığı eski tip evlerde bu tarz şeyler olabiliyor. Bunların olmasının nedeni Türkiye'de çoğunlukla hani sığınak olarak, hani savaşlardan ötürü sığınak olarak kullanılan böyle gizli kapılar, gizli evler olması, ama insanların evinde özellikle Amerika tarafında falan bayağı hani bu tarz küçük kapı, gizli kapı bulan evlerinde kişiler oluyor. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir. Bu tarz hikayelerin devamı için kanalıma abone olup aşağıya yorum eklemeyi lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın ve yeni videolarda görüşünceye dek hoşça kalın.